Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ama yine de hatırlatmakta fayda var. Bu videoda anlatılanlar tıpkı diğer videolarda olduğu gibi kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz dediğimiz gibi diğer videolarda olduğu gibi. Evet, sizden gelen istek doğrultusunda Floki'ye bir bakalım istiyoruz sevgili dostlar. Floki Coin ne olacağını anlamaya çalışacağız. Desteklerine, dirençlerine, hedeflerine bakacağız arkadaşlar. Burada yanılmış olabiliriz. Sakın ola ki benim söylediklerime göre değil, kendi bilginiz, eğitiminiz doğrultusunda paranızı kullanınız sevgili dostlar. Evet, Floki Ethereum altyapısında ortaya çıkmış bir meme token'dır sevgili dostlar. Köpek temalı bir meme token'dır. Tıpkı Doge gibi, tıpkı Shiba gibi sevgili dostlar. Teması aynı ama altyapı olarak Ethereum altyapısını kullanıyor. Doğru dürüst hani şöyle ağam şahım bir proje, çok işe yarayan bir proje değil. Adı üzerine meme token. Valhalla isimli bir oyunu var arkadaşlar. Genelde bu Norveç ağırlıklı o tip temalarla ve eski pagan inancına dayalı bir oyun arkadaşlar. Bu Valhalla oyunu. Bu oyundan destekleniyor. Ara ara da güçlü sponsorluklarla adını duyuruyor. Daha önce bundan 2 sene önce Fenerbahçeli Türkiye'mizin kulüplerinden Fenerbahçe ile bir anlaşma imzalamış. Fenerbahçe'nin çorap sponsoru olmuş ve Türkiye tarafından tanınmış, bilinmiş, yatırımcı çekmişti bu olay sayesinde. Şimdi baktığımızda da bundan birkaç gün önce İngiltere'den bir benzer haber geldi. İngiltere'nin Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'la bir anlaşma imzaladı sevgili dostlar. Artık Fenerbahçe'yi ülkemizi aştı. Premier Liglere sponsor oluyor, ortaklıklar kuruyor Floki. Peki Floki ne olur arkadaşlar? Destekleri, dirençleri, hedefleri nedir? Şöyle bir geldiğimizde piyasaya baktığımızda piyasa bugün Bitcoin tarafında güzel 1,95, Ethereum tarafında da %1,10 artıda. Peki Floki ne durumda sevgili dostlar? Yaklaşık 2 milyon küsür tane coin token sıralamasında Floki 58. sırada yer alıyor. Bugün %2,32 sevgili dostlar artıda. En son Floki videosunda Floki almamızı pek önermemiştim. Çünkü Floki'de bir düşüş trendi var demiştim. O günün bugüne aşağı yukarı 1,5 aya geçti ve baktığımızda son bir ayda %37'lik kayıp var. O videoma çok fazla küfür, hakaret gelmişti. Floki düşecek dediğim için sevgili dostlar. Çok üzgünüm. Yani yapacak bir şey yok. Floki düştü. Tahminimiz ne yazık ki doğru çıktı arkadaşlar. İnsanlar para kaybetti. Dinleyenler kurtardı. O ayrı mesele ama yapacak da bir şey yok. Piyasanın düşmesini istemiyoruz. Yaklaşık olarak yılbaşından beri %400 küsürlerde olan kar oranı 200'lere kadar inmiş durumda şu an. Bu ay %36,89'luk kayıp var. Son bir haftada %9,43'lük bir kayıp var Floki cephesinde. ATH seviyesine baktığımız zaman yani tüm zamanların gördüğü en yüksek seviyeye baktığımız zaman 0,30346 olduğunu görüyoruz. Fiyat 30114. Yani bir 3x yapması gibi bir durumda ana hedefe ATH'a ulaşmış oluyor gibi duruyor. Dominansına baktığımız zaman yani piyasaya giren insanların oran olarak ne kadarı Floki almak için piyasaya giriyor diye baktığımızda %0,052'lik bir oranla Floki aldıklarını görüyoruz. Biraz daha ayrıntıya geldiğimiz zaman piyasa değeri yaklaşık 1 milyar dolar arkadaşlar. 1 milyar doların biraz üzerinde ama yuvarlak hesap 1 milyar dolarlık bir piyasa değeri var. Hacme baktığımızda bugünkü hacim düne göre daha az. Sebebi hafta sonu olmasından da kaynaklanabilir. Ama ortalama olarak baktığımız zaman 114 milyon bugün. İşte 114, 150 milyon o civarlarda bir hacim dönüyor sevgili dostlar Floki tarafında. Arz meselesine gelirsek de 10 trilyon adetlik bir arzı var Floki'nin sevgili dostlar. Bunu da hatırlatalım. Bu Valhalla oyunu olsun, diğer projelerde olsun yapılan işlemlerden gelen paylarla, karlarla yakın mekanizması var. Her geçen gün bu 10 trilyonluk rakam gün geçtikçe azalıyor sevgili dostlar. Sitesinde olsun, başka yerlerde olsun Floki'nin sevgili dostlar hedef olarak baktığımızda verdikleri hedef 0,0
1 sent olduğunu görüyoruz. Yani 2 tane sıfır silmesi hedefleniyor Floki üreticileri tarafından hedef olarak baktığımızda. Göstergeler ne söylüyor arkadaşlar? Floki cephesine baktığımızda momentumda bir hava var şu an. Bir Floki'de bir rüzgarı arkasına alma durumu var. Bir al sinyali yakmış momentum tarafı. Ama MACD hala sat sinyalini korumakta ısrarcı. Hala ne yazık ki sat veriyor MACD. Hareketli ortalamalarda Hull hareketli ortalama bize dipten 112 bölgesinden bir dönüş sinyali verse de 112 sinyalinden bir dönüş sinyali verse de alabilirsiniz dese de ki bu çok hızlıdır bu hareketli ortalama hacim bunu desteklemediğini görüyoruz. Floki alabilmemiz için Floki'de artık düşüş bitti ve biz düşen kavşaktan döndük. Artık yönümüzü yukarıya çevirdik diyebilmemiz için alacağımız sinyal 3.0126'dan geçiyor arkadaşlar. 3.0126'nın üzerinde bir kapanış yapmadan ne MACD al yakacak ne hacim ağırlıklı ortalama al yakacak. Bunlar al yakmadan da sistem ne yazık ki ala dönmeyecek. Sistemin ala dönmesi niye önemli? Botlar, insansız alsat yapan robotlar buradaki sisteme göre alsat yaptıklarından dolayı sevgili dostlar. Şu an için sistem Floki'de ala dönmüş değil. Grafiksel olarak uzun vade olarak baktığımızda haftalık olarak işte sevgili dostlarım Ploki piyasaya giriyor 0.600'lerden ardından o görmüş olduğu ATH seviyelerine çok kısa bir sürede 2021 yılında çıkıyor ve ardından büyük uzun ayı sezonu ayı dönemi. Diplerde uzunca bir süre kaldıktan sonra tekrardan boğa rallisi yükseliş. Yükselişte şuradan gelen bir sat sinyali. Ardından düşüş ve ardından tekrar yükseliş ve satamayanlar için şuradan gelen bir sat sinyali 3026'dan ardından düşüş, 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 düşüş. Bir düşen trendimiz var ve bu düşen trend ne yazık ki kırılmış değil hala. Şöyle biraz daha yakından 4 saatlikten baktığımızda Floki'de sat sinyalinin devam ettiğini görüyoruz. Ama ve lakin kısa vade destek direnç çalışması yaptığımızda da 109'ların destek 136'ların da direnç olduğunu görüyoruz. Benim naçizane tavsiyem. Uyarsınız, uymazsınız sevgili dostlar. Tercih tamamen sizin. Bu Floki buralardan nasıl 136'lara böyle vurup düştüyse, sonra bir daha vurup düştüyse sevgili dostlar, gene vuracağı yönünde. Bu sefer yine düşer mi bilemem. Ama almadıysanız ya da aldınız zarardaysanız bu 136'nın üzerine atıp şöyle geri çekilme backtest'ini yapmadan alım ya da ekleme yapmamanız yönünde arkadaşlar. Aldım hocam ben tepeden aldım 26'dan girdim Floki'ye diyenlere. Bekleyin arkadaşlar. Buradan alayım maliyet düşürüm yapmayın. 120 136'nın üzerine atarsa ancak o zaman bir maliyet düşürmesi yapabilirsiniz. Floki'de ne yazık ki 136'nın altında kaldığı müddetçe yön aşağı. 136'nın üzerine atarsa o zaman görüşürüz. O zaman tamam döndük, uçuyor, kaçıyor. Eklemenizi de yapabilirsiniz. Sıfırdan da alabilirsiniz diyebiliriz. Ama 136'nın altında kaldığı müddetçe şu trend, şu sarı düşen trend kırılmadığı müddetçe Floki'de alım önermiyoruz. Alt destekler neresi? Şimdilik çalışan 109 bizim alt desteğimiz. Onun altında kaldığında iyi bir alt desteğimiz sevgili dostlar. Şu bölge 0.80'ler ve onun da altında bir kapanışla ne yazık ki bir sonraki destek 480'ler olarak görülüyor. Düşen trendin bir an önce kırılıp 136'nın üzerinde bir an önce günlük kapanış yapması gerekiyor ki şu kötü senaryoyu eleyelim. Peki iyi senaryo ne arkadaşlar? İyi senaryoya baktığımızda 136'yı kırması halinde bir sonraki hedef 175. 175'te biraz oyalandıktan sonra bir sonraki hedef 215. Bir sonraki hedef 269 ve bir sonraki hedef zaten gelmiş olduğu ATH seviyeleri 300 küsürler sevgili dostlar. Peki boğada baktığımızda boğayı neye göre belirliyoruz arkadaşlar? Geçmiş dönemde yaptığı hareketlere göre.
Yani bir çocuk var ortada. Bu çocuğun geçmişine bakıyoruz. Annesine, babasına bakıyoruz. Ne yediğine, ne yaptığına, işte hangi ülkenin genlerini taşıdığına bakıyoruz ve ona göre diyoruz ki bu çocuk 2 metre boyu olur. Bu çocuğun işte cüce kalır bu, kısa kalır, 1 metre boyu olur, 1,5 metre olur en fazla gibi gibi yöntemlerde bulunuyoruz. Ve bugüne kadar bakmıştı, yaptığı hareketlere baktığımız zaman Floki'de sevgili dostlar, boğa hedefimiz ne olur dediğimizde burayı kırması halinde, şu çanağı, büyük çanağı kırması halinde ilk hedef 3,0553, ardından da boğa hedefi olarak baktığımızda da 3,0895 görünüyor şu anki elimizdeki verilere göre baktığımızda. Anasına, babasına, toprağına, havasına, suyuna baktığımızda görünen hedef 895. Bu hedef ileride değişir mi? Değişir. Belli olmaz ama şu an için görünen hedef bu sevgili dostlar. Daha önceki verdiğim boğa hedefleri tabii ki değişikliğe uğruyor. Sekteye uğruyor arkadaşlar. Çünkü yeni veriler geliyor. Evet, vlog hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Düşen trend henüz kırılmadı. 136'nın üzerine attığında düşen trend kırıldı. Yükseliyor diyebileceğiz. Şu an için 136'nın ne yazık ki altında. Bir hatırlatma yapalım, öyle sonlandıralım. Bir Telegram adresim var sevgili dostlar. Beğendiğim coinleri Telegram adresinde paylaşıyorum. Beğendiğim coinleri, aldığım coinleri, desteklerini, dirençlerini, hedeflerini yine bu gruplarda paylaşıyorum arkadaşlar. Siz de bu gruplara ücretsiz olarak gelebilirsiniz. Yapmanız gereken grubumuzun sponsoru, grubumuzu destekleyen borsalarda gelip işlemlerinizi o borsalarda yapmanız referansımızla. Referansımızla link üzerinden GTO borsasına üyelik açarak portföyünüzü GTO borsasına aktarıp işlem yapmaya başladığınızda gruba gelebilirsiniz. GTO'yu sevmiyorum ben diyenler Binance, Bybit, MaxC borsasından birinden ya da hepsinden işlem yaparak referansımızla tabii ki de üyelik açtıktan sonra gruplara gelebilirler. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.